Bugün sizin için Ankara Kalesi'ndeyiz. Burada bizim için çok keyifli, heyecanlı ve güzel bir beyin fırtınasını yaratan çekim yapacağız. İki büyük asker, iki başarılı hükümdar ama daha önemlisi kültürel akrabanın yani soy, din ve diyalekte sahip iki kardeşin kibir savaşını ve bilinen dünyanın kaderinin değiştiği olaylar zincirinin nihai anı olan Ankara Savaşı'nı inceleyip öncesini, sonrasını ve alternatif sonları anlatıp tartışacağız. Arkamızda Meydan Savaşı'nın geçtiği alanlar var. Şurada Çubuk Ovası ve savaşın bir kısmına sahne olan Ankara Kalesi'nde bu çekimi yapıp sizlerle paylaşacağız. Bugünkü konumuzun Ankara Savaşı'nın iki kahramanı var. Yıldırım Bayezid ve Timur. Namı diğer Aksak Timur. Bu iki soy kardeşi, kültür kardeşi Ankara'nın güzel manzarasında kozlarını paylaşıyorlar. O zamanın iki büyük gücü, batıdaki yükselen güç Osmanlı ve doğuda zaten rüştünü ispatlamış Çagatay Hanlığı'nın varisi ve geleceğin Timur İmparatorluğu'nun yaratıcısı Timur'un gücü. Timur ta Asya'nın ortalarından kalkıp ede en sonunda Anadolu'ya giriyor ve kozlarını Bayezid'le paylaşıyor. Bugün buranın nihai sonucunun olduğu yerdeyiz, Hakimtepe'deyiz. Ankara Kalesi'nden size bu konuyu aktaracağız. Peki bütün Asya'yı kağıttan kulelermiş gibi yıkan Timur neden Çin'e ilerlemek yerine batıya yani Osmanlı İmparatorluğu'na yöneldi? Bu en tartışmalı konulardan birisi. Burada Yıldırım namıyla anılan Beyazıt'ın yaşının getirdiği tecrübesizliğin çok büyük bir faktörü var. Normalde Timur Yıldırım'ı Haçlılarla uğraştığı için hiçbir şart altında kendisine denk olarak görüp muhatap almıyordu ama Yıldırım Beyazıt'ın tahrik dolu mektupları sebebiyle nihayetinde Ankara Savaşı vuku buldu. Şimdi kahramanlardan Timur'la başlayalım. Hem yaşına hürmetten dolayı Bayezid'den bir 20 yaş kadar büyük olduğu için hem de hikayesinde yenen taraf olduğu için. Timur aslında rivayetlere göre Türk olmayan, daha sonra Türkleşen yani Moğol asıllı Çagatay ya da Çağatay asıllı bir kimse. Soylu değil fakat daha sonra Cengiz soyundan gelen eşi sayesinde soya katılıyor ve kendisini Cengiz'in soyundan diye anlatıyor. Geçmişi maceralarla dolu. Tarkan bu konuda sen maceralarını biliyorsun. Nasıl bir geçmişi oldu? Çünkü biraz haşarı ve serseri yanı var. Maceracı yapısından dolayı da zaten dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesini kuruyor. Ne diyorsun? Öncelikle Timur'un Türklüğü konusunda ben kendi edindiğim bilgilere istinaden şunu çok net söyleyebilirim. Belki bugün Türkiye'de Timur'un Türklüğü tartışılıyor ama koskoca Asya'da yani Türk yurdunun en önemli bölgesinde Timur'un Türk olduğu istisnasız olarak kabul ediliyor. Evet, Timur'un çok maceracı, aynı zamanda çok gözü pek bir karakteri var. Vakti zamanında Timur İmparatorluğunu kurmadan önce yanında sadece karısı ve bir adamıyla kalıyor. Afganistan çöllerinde haydutluk yaparken bir savaşta hem elinden okla yaralanıyor, aynı zamanda bacağına bir kılıç darbesi alıyor ve Aksak Timur, Timurlenk unvanını da buradan alıyor. Ama Atatürk'ün bile kendisine örnek aldığı bu büyük Türk komutan zaman içerisinde kendisini Cengiz'in devamı olarak nitelendirtmeyi de başarıyor ve tarihin gördüğü en büyük Türk imparatorluklarından birisini kuruyor. Timur, dünyanın görmüş olduğu en büyük 3 askeri stratejisten bir tanesi. Bazı çevreler, otoriteler, İskender, Timur ve Cengiz Han'ı dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 3 askeri dehası olarak görür ki yaptıklarına bakarsak bunu kabul etmek çok kolay. Büyük dehaların belirgin bir göstergesi vardır bana göre. Bunlardan bir tanesi büyüklük, zannı, hissi ve kabul edilebilir ölçüde haklılığı. Timur da gayet rahat anlayabileceğiniz gibi buna sahip. Rivayet edilir ki gökte bir tanrı var, her şeye sahip ve yönetici. O birdir, tektir. O zaman gökler ve yerler bir olduğuna göre, aynı olduğuna göre
Yerde de bir büyük olabilir, o da benim diyerek bütün dünyayı işgale ve tek bir çatı altında toplamaya, bunu da Allah için yaptığını söylemiştir. Timur'un kudretini anlamak için çok kısaca fethettiği yerleri bir değinelim. Bakın, Hazar Denizi'nin ya da gölünün doğusundaki Çagatay Moğol hanedanlığının batısında gücü ele geçirmeye başladıktan sonra hızlıca ve defalarca kuzeye, güneye, batıya, doğuya gelerek Hazar Denizi'nin etrafındaki hemen hemen her yeri ele geçirmiştir. Kuzeyde bugün Rusya toprakları diye bildiğimiz ama Rusya'nın ortaya çıkmasını engelleyecek büyük Türk veya Türkleşmiş hanedanlık Altın Orda'nın belini bükmüş. Güneyde Delhi hanedanlığının yok etmiş. Daha batı güneyde Memlüklüleri pıstırmış. En sonunda da Perslerin diyarını ele geçirip Anadolu'ya girip Ege Denizi'nden çıkmıştır. Dönüp doğuda Pasifik Okyanusu'na kadar gidecekti. Yani anladığınız üzere Çin'i ele geçirecekti ama ömrü yetmedi. Eğer yeteydi dünyanın 3'ünü hakimiyetini altına alacak bir kişiden bahsediyoruz. Dehasına bir başka örnek. Timur bir savaşçı olmasına rağmen, eğitimi çok yüksek olmamasına rağmen sanatçılara, bilim adamlarına, bilime ve sanata inanılmaz bir merakı vardı. Sanatçıları ve bilim adamlarını koruyordu. Hatta onları koleksiyon haline getiriyordu. Ve fethettiği yerdeki bütün sanatçıları, bilim adamlarını ve önemli fikir adamlarını Semerkant'a götürüp onların rahatını ve bilimlerini, sanatlarını yetiştirmesi için neredeyse sınırsız imkan sunuyordu. Ve gelen bilim adamlarıyla birlikte Doğu'da Rönesans'ı, Doğu'nun Rönesans'ını yaratmıştır ve Semerkant'ı Rönesans merkezi haline getirmiştir. Ve kendi kişisel görüşümle ne kadar büyük bir deha olduğunu bir kere de anlatacağım. Sadece deha değil, bir usta. Şimdi ben martial arts denilen uzak doğu dövüş sanatları diye çevireceğimiz konuya çok ilgim var. Ve burada herkesin bildiği sensei, sifu ya da İngilizceden çevirerek master, bizdeki ifadesiyle efendi, bir üstatlık seviyesi ve üstatların bugün dünyada göremediğim bir halleri vardır. Artık bütün dünyayı, evrenin işleyişini, kozmosu anladıkları için gereksiz ukalalığa, güç gösterisine ama gereksiz olanına bakın girmezler. Sakince vurucu anı bekleyip zamanla azalan bedensel enerjilerini evrensel güçle yer değiştirip her şeyin hakimi olmayı ya da girdikleri savaşı kazanmayı bilen insanlardır. İşte Timur böyle bir kişiydi. Daha sonradan Timur İmparatorluğu diye anılacak o büyük kuvveti bir yaşam içerisinde yaratacak kadar kudretli olup ama hiçbir zaman adına han, imparatorun kurucusuyum, yöneticisiyim dememiştir. Çünkü doğuda bir adet vardır. Soydan, yani soylu soyundan gelen kişinin ancak hükmü olabilir. Cengiz'in direkt soyundan olmadığı için ve gereksiz bir şekilde arkadan boğulmalar ve edilmelerle uğraşmamak için inanılmaz alçak gönüllüce ama çok doğru bir strateji yapmıştır. Ve kendisine sadece emir unvanını verdirterek bütün ülkeyi başta kukla diyebileceğimiz Cengiz'in soyundan gelen Mahmut adlı bir kişinin yönetiminde göstererek her şeyi yönetmiştir. Anadolu topraklarında kısaca hülle denildiği gibi değil mi? Aynen. İşte bu kadar büyük bir deha. Bakın, kibire kapılıp da yani bu savaşın diğer kısmı olan Osmanlı hükümdarı Bayezid gibi küfürlere girmez, kendisine gereksiz bir üstünlük tanımlayıp riske girmez, kararlarını son derece mantıklı, bilgiye dayanarak ve danışarak alıp yine neticesinde en doğru kararı bulup veren bir kişiden bahsediyoruz. Ama inanılmaz iyi bakmamız ve anlamamız lazım bu savaşı neden Timur'un tarafını kazandığını anlamak için.
Tabii Timur'u bu kadar överken sakın aklınızda Miyagi Sensei gibi birisi kalmasın. Böyle şefkatli, kimsenin kılına dokunmayan. Tam tersi. Timur görüp görebileceğiniz en acımasız ve vahşeti sanat gibi yapan bir kimse. Ne zaman ona ters düştüğünüzde, emirlerini dinlemediğinizde kesin bir şekilde hızlıca çözer. Neden? Bir kısa yaşamda o gün bilinen dünyanın yarısını fetheden bir insandan bahsediyoruz. Sizin nazınızla, niyazınızla oynayacak bir vakti de yok, anlayışı da yok. O yüzden giyotin gibi keser. Acımasızlığıyla ünlü. Hatta kafa taslı fethettiği yerlerde kafa taslarından piramitler kurup bir sonraki fethedeceği yere bunun örneğini yaratan bir insan. Hindistan'da ateşe tapıyorlar diye 70 bin kişi civarında bir inananlar grubunu, bir soyu tamamen katletmiştir. Hatta dinine de çok bağlı olduğu söyleniyor. Bu biraz tabii tartışılır bir şey. Çünkü bizim anladığımız bu Arap Yarımadası'ndaki Müslümanlıkla Türklerin kabul ettiği Müslümanlık ve uygulamalar arasında fark var. Sen ne diyorsun? Hindistan'da katlettiği insanları ateşe taptığı gerekçesiyle katletmiş. Eğer onlar ateşe tapmasaydı adam orayı fethetmeyi kafasına koyduğu için gözünüzün üstünde niye kaşınız var diyecekti. Aynı katliamı yine yapacaktı. O işin sadece bahanesi olmuş tabii ki. Doğru. Tarihçiler de aslında bunun böyle olduğunu söylüyor. Sadece Hindistan için değil, herhangi bir yerde bir bahane yaratıp orada bir katliam yarattığını söylüyorlar. Çünkü çok güzel bir örnek. Burada katliamı yaratırsın, komşusu korkar ve orayı kendi adamlarını kaybetmeden ve vakit kaybetmeden fethedersin. Arap coğrafyasında sırf fraksiyon farkından dolayı Yezidileri bir camiye sokup yakmıştır. Hatta Müslümanlığa laf ettiği söylenen bir düşünürün, yazarın ve şairin mezarını açtırıp askerlerine tuvalet olarak bile kullandırtmıştır. Bunlar da bir askeri stratejidir. İnsanları her türlü içlerine, ruhlarına sızarak eğer pesimist hale getirirseniz artık size tamamen biat ederler. Büyük dehalar biz normal insanlardan farklı olarak olaylar karşısında bizim gösterdiğimiz tepkileri göstermezler. Yani kıyamet gibi gözüken olayların karşısında korkup zihinleri durmaz ve bizim hiçbir şekilde yaşamımız boyunca bulamayacağımız stratejileri çok kısa süre içinde ortaya çıkartabilirler ve bunu acayip yöntemlerle yaparlar. Ve bu yöntemler birbirine benzediği için de büyük dehaları birbirlerine yaklaştırıp toplayabilirsiniz. Bir örnek. Büyük yenilmez ordusu hızlı bir şekilde Hindistan'a girdiğinde fillerle karşılaşıyor. O Lord of the Rings'i hatırlarsınız. İşte Türkçe füller, inanılmaz büyük yaratıklar ve kendisi at üstünde bugüne kadar hiçbir şekilde yenilmeyen ordusunun artık yenilmek durumunda olduğunu görüp generalleri tarafından uyarılıp geri çekilme ve başka bir yere kaçma için uyarılırken bir saniye bana bir izin verin diyor. Bir gidiyor 10 dakika kestiriyor savaşın ortasında. Bunu bir başka yerde daha gördük. Nerede? Mustafa Kemal'in yani Atatürk'ümüzün Kurtuluş Savaşı'nı yönetirken yaptığı stratejilerden bir tanesidir. 10 dakika sonra kalkıyor ve lojistik generallerini, subaylarını çağırıyor. Senin kaç tane deven var? Senin kaç tane deven var falan diye konu uzarken diyor ki ha bu delirmeye başladı. Ama değil. Çünkü biz anlamıyoruz işte. Getirin bu develeri diyor. Develeri birbirine zincirle bağlıyor. Üstlerine yanacak malzemeleri oturtturuyor. Sonra bunları filler saldırdığında yakıp fillerin üzerine sürüyor. Arkasına yerleştirdiği okçular filler şaşırıp dağılmaya başlayınca açığa çıkan, kaçan fillerin ortasında açığa çıkan askerleri okluyor. Geri kalanını da mızraktan geçiriyor ve o yenilmez fil ordusunu hallediyor. Nerede kaldı hayvan hakları? İşte Timur gibi dünyayı ele geçireceksen çok olmuyor. Köpeklerimiz, kedilerimiz, kuşlarımız diye bir şey söz konusu değil. Adam zaten kendisi yasa olduğu için yasadan korkma gerekliliği yok tabii Evet, ki. kimse de karşı çıkamıyor. Zaten karşı çıkanlar genelde bir kemik piramidinin bir parçası haline geliyor. Şimdi olayları biraz hızlandıralım ve Timur Anadolu'ya artık gelsin. Tabii şöyle ufak bir hatırlatma lazım. Anadolu'ya direkt girmiyor. Çünkü
Bayezid'e yolladığı mektuplardan bir tanesinden biliyoruz ki Bayezid'le bir karşılaşma zamanı var kafasında. Çünkü Bayezid'den önce eninde sonunda karşılaşacaklar. Çünkü bu iki büyüyen güç eninde sonunda birbirleriyle karşılaşacaklarını bildikleri için ikisinin de kendi stratejisi var ve karşıdakini indirmek zorunda olduğunu biliyor. Fakat Timur'un büyük bir deha olduğunu unutmayın. Anadolu'ya, yani Batı'nın en son noktasına gelene kadar önce Çin'i, arkasındaki büyük tehlikeyi bitirmek istiyor. Çünkü Çin binlerce yıllık bir güç ve tehlike, neredeyse ırk düşmanlığı var birbirlerine. Dolayısıyla diyor ki Bayezid'e, ben seni destekliyorum ama şimdilik Batı'ya yaptığın bütün çabaları, fetihleri onaylıyorum. Hatta sana askerlerimle destek de olurum. Gerekirse malda, malzeme de veririm. Ama haddini bil, yeri geldiğinde karşılaşacağız. Peki Yıldırım Beyazıt bu aşamada ne yapıyor ya da hangi hatayı yapma gafletinde bulunuyor? Keşke yapmasaydı. O zaman bugün durum çok daha değişik olurdu. Biz Anadolular bile demezdik yani. Biz Türkler deyip de dünyanın bir kısmından bahsediyor olurduk. Ve Beyazıt'a geldiğinizde göreceğiniz üzere kendi kibrinin kurbanı olup yaşça da büyük olan soydaşına ağır hakaretlerde bulunduğu rivayet ediliyor ve Timur'u kırkırtmaya çalışıyor. Timur da tehlikeyi görüyor, Bayezid'den hiç etkilenmiyor. Hatta o da karşılıklı onu suçluyor. Bak oğlum, evladım gibisinden. Sakin ol, eninde sonunda karşılaşacağız. Fakat şimdi zamanı değil diyor. Aynen bir usta gibi, unutmayın. Sabah pişman olacağın mektupları atma geceden diyor. Sabah sakin kafayla tekrar bak öyle gönder diyor ama Yıldırım Beyazıt'ın kafası o dönem çok farklı çalıştığı, kanı çok farklı aktığı için Evet. pişman olduğu mektupları da göndermiş bulunuyor. Ya çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bu pek konuşulmayan, bilinmeyen ve yakıştırılmadığı için de örtbas edilen bir şey. Ama söyleyeyim, Yıldırım Bayezid'in ben kesinlikle haksız, haklı da değilim ama bir alkol sorunu var. Ve ciddi bir sorunu var alkolle ilgili. O deli kimliğini bastırabilmek için alkol veya gibi şeyler kullanabiliyor. Ve bu bilinen de bir şey. Kayıtlara da var. Fakat tabii bu stratejik Yıldırım Bayezid'e de ait olan bir deha var. Bunu engellemiyor ama bazı kararlarını gereğinden önce sert ve hızlı almasına sebep oluyor. Ki kimliği aslında Yıldırım lakabı buradan geliyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde hareket edip daha karşıdaki toparlanamadan üstüne gelip olayı kesip bitirmek. Aslında Timur'la birbirlerine çok benziyorlar. Sadece Timur'un dehası daha büyük, daha sakin, daha büyük pencereye bakıyor ve bir rahip, Budist veya bilim adamı gibi çalıştığı için kendisinin fikirlerini etkileyecek hiçbir şeyi hayatına sokmuyor. Şimdi Anadolu'ya girmeden önce Çin'e gidecekken Bayezid'in kışkırtılmanından dolayı kışkırtılmasa da ha diyor bu karıştıracak işi deyip Çin'i kesip Anadolu'ya gireceği kesin olduğu için Anadolu'nun doğusunu, altını, üstünü sıfırlıyor. Nasıl? Yukarıda Altın Orda, Altın Ordu ya da İngilizcesiyle Golden Horde var. Bu çok büyük bir Türkiye Cumhuriyet. Türkiye diyelim, Türkleştirilmiş bence de. Bu Cumhuriyet yine Moğollardan kalma. Fakat Biz coğrafya ona inanılmaz büyük. Tatar dersek Ali'cim daha sağlıklı olur. Olur. Altın orada Türk Tatar'dır. Sen öyle düşünüyorsun. Ben Türkleştirilmiş olduğunu düşünüyorum ya da biliyorum diyelim. Ama devam edelim. Yukarıya çıkıyor çünkü tabii ki bu bölgede dikkat edin. Altın Ordu, Türkler, Memlükliler ve kalan Akkoyunlu, Karakoyunlulardan kalan beylikler birbirlerine düşman. Fakat Timur gibi büyük güç gelince hepsi birleşiyor. Ve Timur bunu görünce ben bunların hepsiyle baş edemem. Ne kadar büyük olursam olayım diyor. Ve inanılmaz ince stratejilerle kişileri birbirine düşürüp çünkü müthiş bir espiyonaj ağı var. Bir yere gitmeden ta aylar ve hatta yıllar öncesinden orası hakkında büyük detaylar, datalar, haritalar toplatıp
Bunları yanında taşıyarak hatta astronomlar getiriyor, astrologlar getiriyor, bilim adamlarını taşıyor, ressamlar, yani büyük bir grubu var. Dolayısıyla herhangi bir şey olduğunda çat diye haritayı çıkartıyor. Bugün modern stratejinin nesi varsa o günkü koşullarla yaratabiliyor. İlk önce bir yukarıya zıplıyor, Altın Ordu'nun belini bir kırıyor. Aşağı iniyor, Memlüklerin bir belini kırıyor. Zaten bu geçişler sırasında Akkoyunlu, Karakoyunlu diye bir şey kalmıyor. Öyle Irak, Pers bilmem hepsi birbirine katıyor ve güzel bir temizliyor. Temizledikten sonra haydi bakalım geldim diyor. Tabii bunu duyan Bayezid o sırada çok meşgul ama tehlikenin büyüklüğünü o da bildiği için bütün etrafındaki en kolay hızlıca toparlayabileceği güçle Timur'un peşine koşuyor. Tabii Timur. Bakın dünyanın en büyük üç stratejisinden bir tanesi. Aklı kuvveti var. Elindeki gücü, kuvveti nasıl kullanacağını da çok iyi biliyor. Coğrafya zaten hakim. Hatta Bayezid'den daha hakim olduğu söyleniyor ki inanırım da. Ve peşinde Timur'u Anadolu'nun içinde döndürüyor dolaştırıyor ve Timur ve ordusunun dilini tabiri caizse dışarıda bırakıyor ve kendi seçeceği yere geliyor. Ne yapmak istiyor? Bayezid'i tek bir seferde bitireceği yeri bulmak istiyor ve Bayezid'e şans tanımak istemiyor. Çünkü Bayezid'in memleketi ve yıllardır burada savaştığı için Bayezid'in ordu taktiklerini de bildiği için ona fırsat bırakmıyor. Çünkü Bayezid'in aslında kuvveti piyadelerden oluşuyor. Timur'unki ise atlı ordusu. Ve içinde de gizli kuvveti var. Unutmayın, filler. Çünkü Hindistan'da o kuvveti fark edince Hindistan'da ele aldığı için oradan filleri de alıyor. Ve böylece Bayezid'e fırsat bırakmayıp Bayezid'i ikide bir mektuplarıyla kışkırtıp hadi gel şurada kapışalım, hadi bunu yapalım, hadi yaparsın yapamazsın diye Bayezid'i kudurtup peşinden koşturuyor. Ve en doğru yeri Ankara olarak seçiyor. Ki aslında Bayezid'in de ne kadar iyi bir stratejisi olduğunu şöyle bileyim. İlk Bayezid Timur'u Ankara'da karşılamak istiyor. Fakat Timur yemem diyor. O yüzden getiriyor. Ama yolda da geçerken bir orayı kendine geçiriyor, bir bunu talan ediyor, bir orayı çünkü Bayezid yavaş yavaş Anadolu'yu ele geçiriyor. Dolayısıyla da vasallar ilan ediyor. Yani kendi egemenliği altına girecek hükümdar demek vasal. Onları engellemek için öyle büyük dehşetler ve korkular yapıyor ki yerle bir ediyor bazı yerleri. Mesela Sivas'ı ortadan kaldırıyor. Ama ne kadar şanslı bir halk ki Yozgat'ın yakınından bile geçmiyor. Etrafından dolaşıyor gidiyor işim olmaz diye. Yozgatlıların belki uzaylı ırkı olduğundan dolayıdır. Yozgat'a selam. 66. Ve sonunda Timur istediğini yapıyor. Bayezid'den önce Ankara'ya geliyor. Ordusunun merkezini bu Mogan'la Emir'in arasına kuruyor. Neden? Sulak bir bölge ve Bayezid gelmeden önce bütün suyu ele geçirip Bayezid'i o yorgunun üzerine bir de susuz ve ikmal yaşasını bırakmaya çalışıyor. Çünkü Ankara bir merkez, biliyorsunuz önemli de bir merkez. Yolunu kapatarak Bayezid'i hazırlıksız yakalamak istiyor. Ve planında da kesinlikle başarılı oluyor. Bir yere kadar başarılı oluyor ama karşısındakinin de Yıldırım lakaplı ünlü Bayezid olduğunu unutmamak lazım. Tabii Timur'un acımasızlığını da düşünün. Bayezid bir anda karşısına çıkıyor. Çünkü Timur hızlı bir orduya sahip olduğunu düşünüyor. Atlı bir ordu. Burada bahsettiğimiz gibi ordu farklılıkları. Timur'un ordusu bir Türk geleneği olan atlı ordu, hızlı ordu ve stratejisinin en üst seviyesinde. Cengiz'den beri daha da gelişmiş bir askere 5 ila 10 arasında atlı. Dolayısıyla hiç durmadan çok hızlı bir şekilde mesafe kat edebiliyorlar. Ama Bayezid'in ordusu ise Batı ile savaşmaktan ve onlara göre adapte olduğu için piyade ağırlıklı bir ordu. Neden? Çünkü devşirme. Bu devşirme ordular da Batı gibi ağır zırhlarla savaşabilmek için lokalize olmak durumundalar. Dolayısıyla piyade de hızlı ilerleyemediği için ve az olan süvari birlikleriyle kopmamak için ordu beraber ilerliyor. İşte bu stratejik farklılıkları Timur çok iyi biliyor. Bayezid'den önce Ankara'ya
Emir'le Moga'nın arasına yerleşip Bayezid'i bekliyor. Fakat Bayezid yıldırımla kaplı. Unutmayın, güneyden gelip tam onu karşılayacakken Bayezid Kalecik'ten, yani Ankara'nın kuzeyinden çat diye geliyor. O sırada da Timur'un kuvvetlerinden bir kısmı kaleyi, yani şu anda içinde bulunduğumuz yeri ele geçirmeye çalışıyor. Kaleyi hatırlayın. Bakın, bu kale çok önemli. Bu kalenin tarihi belki 2000, milattan önce 2000 yılına kadar gidiyor. Neden? Çünkü Galatlar buraya geldiğinde milattan önce 500 yılların civarında geliyorlar. Burada kale var. Ve Galatlar bu kaleyi yeniliyorlar. Daha sonra Osmanlı'dan önce Roma geliyor. Kaleyi daha da büyütüyor, Bizans. Osmanlı tekrar büyütüyor. Kale bugünkü haline geliyor ama kale zaten çok güçlü bir kale. Hatta Friklerin zamanında olduğu söyleniyor ki Frikler milattan önce işte 1000 ile 2000 arasında buradalardı. Kale bu kadar güçlü olduğu için her yeri ele geçiren, hızlıca büyük stratejilerle kimsenin anlayamadığı şekilde fetheden Timur'un kuvvetleri kalede çakıyor. Ve kaleyi ele geçiremiyorlar. Ve Bayezid'in ordusunu direkt karşısında gören Timur ve kuvvetleri şaşırırlar, hazırlıksız yakalanırlar. Ve Bayezid'in elinde büyük bir fırsat varken Türk geleneği, ahlak, örf yüzünden Bayezid der ki bütün ısrarlara rağmen şehzadeler ısrar eder, gel basalım. Yanına aldığı Sırp, Eflak ve Rum komutanlar, imparatorum, yani hükümdarım, gel basalım. Der ki hiç gerek yok, bırakın hazırlansınlar, adaletle yenelim. Bu büyük bir yanlıştı. Bunun neticesinde dünyanın seyri değişti. Ve Ankara'nın bir rivayete göre Çubuk, bir rivayete göre Ahlatlıbel civarında karşılaşırlar. İki ordu düzenini alır ve savaş başlar. Evet, savaşın seyrini çok hızlı geçeceğiz. Çünkü bunu çok daha iyi dinleyebileceğiniz yerler var. İki ordu karşılaşıyor. Bayezid'in orduları gayet güzel bir stratejide yerleşiyor. Timur'u yenebilecek kadar da güçlüler. Her ne kadar sayıları, rivayetler çok değişiyor. Milyondan 20 binlere kadar inse de 3'te 2 gibi bir oranı var. Ve unutmayın, Timur'un sakladığı bir fil ordusu var. Timur merkezde, sağ kanadına ve sol kanadına hem şehzadelerini hem de beyliklerden aldığı kuvvetleri yerleştiriyor. Ve savaş başlıyor ve tam da Bayezid'in istediği gibi, istediği stratejide başlıyor. Fakat Timur da bunu biliyor. Ve işin seyri Osmanlı tarafına gibi gözüktüğü anda yavaş yavaş tuşlara basmaya başlıyor. Tuşlardan bir tanesi yanına aldığı Anadolu beyliklerin Osmanlı'dan kaçan beyleri. Bu beyler kendi bayraklarını sallayarak o sırada aslında gayet iyi bir şekilde, niyetli bir şekilde Osmanlı'nın yanında savaşmak isteyen beylikler beylerini görünce yavaş yavaş saf değiştiriyorlar ve arkadan vurmaya başlıyorlar Osmanlı kuvvetlerini. Manzarayı gözünüzde canlandırın. Savaş hararetlenmiş. Ortada Bayezid son derece kuvvetli, hırslı ve inançlı bir şekilde savaşıyor. Timur da ona birliklerinin az bir kısmıyla yüklenmiş durumda. Fakat yavaş yavaş stratejisini geliştiriyor. Beylikler dönmeye başladı. Filler merkeze hücum etmiş ve sonunda aslan işlemeli bir bayrak kalkıyor, sallanıyor. Hop, neydi belirsiz Tatarlar saf değiştirip bütün işin seyrini değiştiriyorlar. Ve savaşın seyri artık belli olmuştur. Bayezid'in kaybedeceği nettir. Fakat Bayezid bir türlü bunu kabul etmez. Çünkü nasıl olsun ki o ünlü Bayezid, Osmanlı'yı eğer Timur olmasaymış 100 yıl öncesinden imparatorluk haline gelmesini sağlayacak kişi. Ve bunu hissediyor ama karşısındaki Timur artık ordusu dağılmış, şehzadeler kaçmaya başlamış. Yanında en sonuna kadar kalan hiç beklenmedik kuvvet ve kişi Sırp vasalı, yani Sırp despotu unvanına sahip olan vasal Stefan Lazarević.
Şimdi Sırp şövalyeleri ağır zırhlı şövalyeler ve zaten ünlüler. Avrupa'nın o zamanki kalan en büyük kuvvetli şövalyelerinden bir kolu. Ve Lazareviç tamamen Bayezid'e bağlı. Defalarca onu kurtarmaya çalışıyor. Ağır zırhlı olduğu için Timur'un oklu savaşı ona etkilemiyor. Dolayısıyla kuvvetlerini pek kaybetmiyor Lazareviç. Şiddetli çarpışmalara girse de. Bayezid kuşatılmış durumda. Defalarca bu kuşatmayı Timur'un ordularını yararak içeriye giriyor ve Bayezid diyor ki gel gidelim. Bitti bu iş. Bayezid diyor ki hayır, hayır. Sen git kaçanların kellelerini bana getir diyor. Artık Bayezid sanırım kontrolü kaybetmiş durumda. En son Lazareviç bunu yapamayacağını anlayınca şehzadelerden bir tanesini de alarak yavaş yavaş geri çekiliyor. Ve bu Allah'tan da bunu yapıyor ki Osmanlı'nın bir nevi kurtuluşu oluyor. Çünkü yoksa ortada soylu kalmayacak. En sonunda Timur'un birlikleri o kadar kuvvete karşı savaşan o güçlü ama ne yazık ki kaybetmeye mahkum Osmanlı kuvvetini bitiriyor ve Bayezid'i ele geçiriyorlar. Ele geçiren de Timur'un göstermelik olarak Cengiz soyundan gelen hükümdar olarak yanında taşıdığı Mahmut isimli komutan ve o bu şerefi Timur'dan istediği için Beyazıt'ı kıskıvrak yakalayıp Timur'un önüne getiriyor. Timur aç, susuz, yorgun, bitap bir şekilde zincirlenmiş halde çadıra getiriliyor. O sırada Timur ne yapıyor? Savaşa inmemiş bile. O kadar küçümsüyor. Savaşın komutanlığını 19 yaşındaki oğluna veriyor. Bütün savaşı o idare ediyor. Vezirlerinden bir tanesiyle satranç oyunu sırasında dönüp Bayezid'e bakıyor ve gülmeye başlıyor. Bayezid bozuluyor. Bunu sana yakıştıramadım gibisinden bir laf söylüyor. O da diyor ki yok yok diyor. Sana gülmüyorum diyor. Allah'ın hikmetine gülüyorum diyor. Dünyanın kaderini benim gibi bir topalla senin gibi bir köre bırakmış. Ben buna gülüyorum diyor. Ve artık işin değiştiği yer işte burası. Ve artık Bayezid için esirlik dönemi başlıyor. Derler ki Bayezid'i ona yaptığı hakaretler yüzünden bir kafese kapatıp bu Ankara Kalesi'ni tabii ele geçirildikten sonra sokaklarında kafeste gösterir şekilde rezil ettiği. Ama ben Yani buna şu an inanmıyorum. üzerinde bulunduğumuz sokaklarda Yıldırım Beyazıt'ın bir kafes içerisinde bir hoş bir şey olmasa da sirk hayvanı gibi sergilendiğini söylüyorsun. Evet ama ben buna katılmıyorum bu fikre. Sebebi Timur'u bir miktar tanıdığım için ve hoşlandığım için. Timur ki son derece acımasız olsa da bunların hepsini mantıkla alan, hırslanmayan, sinirlenmeyen, dedim ya size bir sifu, bir sensei, bir usta. Dolayısıyla bir de bunun üzerine bilim adamlarının, sanatçıları büyük bir hükümdar olan Bayezid'in de bir sanatçı ve bilim adamı klasında saygı göreceğini düşünürsek bütün bunları birleştirdiğimizde böyle yapmaz ve bir takım kaynaklar diyor ki kesinlikle böyle yapmamıştır. Ona kendisine gösteren ihtimamı gösterecek şekilde imkanlar sunmuştur. Bütün bu imkanlara rağmen Bayezid o kendisiyle birlikte Timur'un Anadolu'daki işini bitirdiğinde Çin'e doğru sefere çıkarken yanında götüreceğini duyunca üzüntüsünden hastalanıp ölmüştür. Peki neye dayandırıyorum bu kafes olayını? Bayezid hem alkol sonundan hem de çektiği sıkıntılardan dolayı sağlığı hızla düşünce, üzüntü dahil, ona bir gittiği yerleri götürürken tahterevan ayarlatıyor. Ama bu tahterevan korunaklı bir tahterevan olsa gerekiyor. Dolayısıyla içinden çıkamayacağı bu tahterevan zamanla lafların gelişinden dolayı bir kafeste götürülüyormuş ve izlence eğlence olsun diye gösteriliyormuş haline dönüşüyor. Peki artık Bayezid tahttan indirilmiş, Osmanlı vasallığa bağlanmış, vergi adı altında haraca sokulmuştur ve ünlü fetret devri başlamıştır. Yani iki olay arasında geçen zaman demek fetret. 4 tane
oğul, varis birbirlerine girerek Osmanlı'nın hükümranlığını ele geçirmek için uğraşırlar. 11 yıl boyunca. 11 yıl boyunca Osmanlı başsız kalır. Sonunda Şehzade Mehmet Çelebi diğerlerini bastırarak ele geçirir ki Şehzade Mehmet Çelebi kimdir? 1. Mehmet, yani 2. Mehmet'in dedesi Fatih Sultan Mehmet. Mehmet de Conqueror. Ve Timur anlaşması üzerine, aynı zamanda yine büyük bir strateji üzerine Anadolu'daki işini bitirdikten sonra, yani ta İzmir'e kadar gidip Osmanlı'nın bir türlü ele geçiremediği İzmir'i de hemencecik ele geçirip buyurun diye Müslümanlara verip orada da Anadolu beyliklerine tekrar eski güçlerini tanıyıp Osmanlı'yı ta 50 yıl, hatta 100 yıl geriye götürmüştür. Çünkü Osmanlı'nın tekrar büyüyüp arkasında bir kuvvet olmasını istemediği için Osmanlı adeta parçalayıp hiçbir kuvvet buradan bırakmadan, gerisine artık bakmasına ihtiyacı olmadan Çin'e doğru yola başlar ve o da bunun son yolculuğudur. Çin'e ulaşamadan vefat eder. Geriye kalan Osmanlı savaşlar, beyliklerin birbirine düşmesi gibi büyük sıkıntılarla karşılaşır. Bu da dünyanın seyrini değiştirir. Ve savaş bitmiş. Timur kuvvetleriyle birlikte mağrur bir şekilde gemisine atlayıp kalenin yollarına çıkmaya başlayıp tam burada çapasını bırakmıştır. Demiyorum, dedim bile. Kaleye girerek Anadolu'nun artık fethedildiğini açıklamıştır. Ali, peki bu savaşı Beyazıt kazansaydı bildiğimiz tarih daha mı farklı olurdu? Çok daha farklı olurdu. Zaten kazanabilirdi. Bakın, çok güçlü bir taktik aynı zamanda Bayezid. Eğer karşısında dünyanın en önemli askeri stratejistlerinden bir tanesi olmasaydı Bayezid bu savaşı kazanırdı. Çünkü şöyle düşünün, o kadar yetersiz kuvvetleri olmasına rağmen Anadolu'da hızlı hareket etme isteğinden ve stratejisinden dolayı Anadolu'daki bütün kuvvetlerini toparlayamadı. Timur'dan çok daha az orduya sahipti. Ordusu yorgundu, açtı, susuzdu. Anlaşmazlıklarla örülü bir kuvvetleri vardı. Timur çok güzel bir strateji göstererek beylikleri zaten az olan kuvvetlerinin bir yarısını da kendisine döndürdü. Ona rağmen fillerle, dinlenmiş orduyla, büyük bir birlik beraberlik içerisindeki ordusuyla Beyazıt'a yüklenip durmasına rağmen Beyazıt en son ana kadar dayandı. Çok hafif dengelerle yendi. Bu işin rengi dönüşebilirdi. Çünkü Bayezid, hızlıca bir geçelim, o da çok iyi yetişmiş, hem Bizans'ı tanıyan hem yine Türklerin olduğu bir kuvvetle Balkanlara gidip Balkanları neredeyse tamamen ele geçiren, babası ki Kosova Savaşı'nın fatihidir. Ve savaşın bir kısmında Bayezid da büyük başarılar göstermiştir. Tam İstanbul'u ele geçirirken Timur devreye girdiği için İstanbul'da kuvvetini alıp Anadolu'ya gelmiştir. Ve Timur gelmeden önce de beyliklerin hepsini hemen hemen indirmiştir aşağıya. Yukarıda Altınordu, aşağıda Memlükler, sağda Akkoyun, Karakoyun ve Selçuklulardan kalan beylikler hepsine bastırıp meydan okuduğu için Timur'a da mektuplarından bir tanesi de meydan okumuştur. Tam İstanbul'u fethederken Timur yazıyor, bak bekliyorum, sakin ol, sana yardıma gelebilirim. İstersen kuvvetlerinle gel, senin yardımına ihtiyacım yok. Ben hem batıyla hem de doğuyla mücadeleyi aynı anda yaparım diyor. İşte bunu yapmayacaktı. Bunu yapmasaydı Bayezid kazanacaktı. Kazansaydı ne olurdu? Her şey değişik olurdu. Bugün dünya tarihi yeniden yazılmış olurdu. Çünkü Timur'u yenmiş olsaydı Timur'un imparatorluğunu bitirirdi. Zaten Timur öldükten sonra imparatorluğu çok kısa bir süre içinde, yaklaşık 100 yıl içerisinde bitti. Demek ki zaten dayanıklı değildi. Ben olsaydım yapacağım şey doğuya doğru yürüyüp İlk önce ya Memlüklerle anlaşıp Altınordu'ya ya da Altınorduyla anlaşıp Memlüklere girerdim. Bir tanesini hallettikten sonra Timur'un topraklarına giriyormuş gibi yapıp diğerine çıkardım. Bunları bastırdıktan sonra yavaş yavaş zaten dağılmak üzere olan, 5-10 yıl bekledikten sonra dağılacağı kesin olan Timur'un fetih ettiği her yeri tekrar fetih ederdiniz. Bakın bir düşünün. Bütün o büyük alanda Timur'un ve diğer hanedanlıkların ve kültürlerin elde ettiği teknik,
taktik, askeri, sanatsal dehaları, bilgileri toparlayıp, ganimetleri toparlayıp filleriyle, stratejisiyle tekrar batıya yönlendiğini düşünün. İstanbul Kalesi anında düşer ve Eflak'tan, yani Rumeli'den girip Britanya'dan çıkardım. Kim? Bayezid değil ama bu zaman alacaktı. Muhtemelen o büyük Fatih, İstanbul'un Fatihi değil, dünyanın Fatihi olacaktı. Çünkü bu kadar büyük bir Timur nasıl güçlendi? Bunları her ele geçirdiği yerden beslenerek geldi. Şimdi onun hazırlamış olduğu bütün yemeği Altınordu, Memlükler hepsini alıp batıya girdiğinde batı kalmazdı. Kısaca şöyle diyebilir miyiz? Ankara Savaşı bir anlamda Şampiyonlar Ligi finalinde Fener ve Galatasaray'ın aynı anda oynaması gibi. Evet. Bir tanesinin stratejisi, dehası daha büyük olduğu için diğer büyük dehayı yendi ve tarihin akışı bu şekilde değişti. Bir anekdot daha. Eğer Bayezid kaybetmeseydi Stefan Lazareviç gibi yandaşları ileride Osmanlı'ya dönmezdi. Bunu hatırlayın. Order of the Dragon diye bir kuruluş vardır. Bu kuruluş kurucularından bir tanesi de Lazareviç'tir. Bayezid'le ilişkisi bittiğinde Osmanlı'ya dönmüştür ve Osmanlı'yı engelleyecek bir şövalye tarikatı olarak kurulmuştur bu. Bu sayede bütün Avrupa Osmanlı tehditine karşı birleşmiş, normalde birleşmeyecek olan güçler. Bu sayede Osmanlı'nın ileride Viyana'yı kuşatmasına rağmen alamaması, Avrupa'nın batısına doğru ilerleyememesine sebep olmuştur. Dolayısıyla Avrupa'nın kesin olarak bize geçeceğini düşünüyordum eğer ben Bayezid yenseydi. İşte bugün sizlere Ankara Kalesi'ni gezdirerek dünyanın tarihini değiştiren Ankara Savaşı'nı anlattık. Umarım siz de bizim gibi eğlenmişsinizdir. Biz bu savaşı anlatırken çok şey öğrendik, çok şey düşündük. Size de faydalı ve eğlenceli bir video sunduğumuzu düşünüyorum. Teşekkürler.